Biraz yaşlandım. Biraz şurada kırışıklık. Biraz burada kırışıklık. Gözenekler açıldı. Biraz daha beyaz olsam diyorsanız hemen evinizdeki 2 malzemeyle yapabileceğiniz ve etkisini hemencecik görebileceğiniz tüm cilt tiplerine uygun, cildinizi geren ve beyazlatan çok pratik ve çok etkili bir maske var. Hemen ilk fırsatta siz de deniyorsunuz. Buyurun, neler gerekiyor, neler yapıyoruz. Ne lazım bana? Pirinç lazım ve yumurta lazım. Hemen maskemizi nasıl yapıyoruz görelim. Pirincimizi 1 kaşık, 1,5 yemek kaşığı dolusu pirincimizi yarım çay bardağı suda pişirdik. Bu şekilde bir pirinç lapası elde ettik. Ve yumurtamın beyazını kullanacağım. Hemen yumurtamı ayırıyorum. Bu maske için yumurta beyazı gerekiyor. Beyazımı aldım. Bunu kaldırıyorum. Yumurtamı koydum. 1 yemek kaşığı dolusu, birazcık daha alayım, pirincimden de ekledim. Şimdi bunu güzelce karıştırıyorum. Şimdi bunu güzelce yüzüme süreceğim ve mümkün olduğu kadar bekleteceğim. Diğer maskelerdeki kadar az bekletmiyorum. Daha fazla etki elde etmek için 1 saat bu maskeyi cildimde bekletiyorum. Şimdi temizlediğimiz, arındırdığımız cildimize maskemizi bir fırça yardımıyla sürelim. Aşağıdan yukarıya doğru, içten dışa doğru maskemi sürüyorum. Boyun, dekolte, dudak ve göz altlarına, dudak kenarı ve göz altlarına sürebilirsiniz bu maskeyi. Nasıl gelecek şimdi cildinizi göreceksiniz. Haftada 2 kere kullanabilirsiniz. Hemen çıkartmayın, tavsiyem. 1 saat, hatta ben 1,5 saat bekletiyorum. Bekletin arkadaşlar. Çok daha güzel sonuç veriyor. Özellikle alın kırışıklıkları şikayetiniz varsa, gözaltı kırışıklığı şikayetiniz varsa bu maske çok güzel toparlıyor. Gözenekleri çok güzel sıkılaştırıyor. Ben bu maskeyle, özellikle yumurtalı maskelerle bu alın kırışıklığından, bakın kaşlarımı çatsam bile alın kırışıklığından büyük ölçüde kurtuldum. Botoks yapmanıza gerek kalmıyor. Birçok botoks yaptıran arkadaşıma göre alın kırışıklığım çok daha az. Lütfen bu yumurtalı maskelerden düzenli olarak kullanın. Çok faydasını göreceksiniz. Göz altlarına da mümkün olduğu kadar yakın girin. Hani diğer maskelerde diyoruz ya, göz altlarına çok yakın sürmeyin. Sürün. Kaşınıza sürmeyin tabii de. Bu maskede göz altlarına yakın girin arkadaşlar, korkmayın. Bu şekilde gözaltı, dudak kenarı, boyun, dekolte tüm yüzüme maskemi sürdüm ve 1 saat bekletiyorum. Artan maskeyi isterseniz 3 gün boyunca buzdolabında ağzı kapalı şekilde muhafaza edebilir. 3. gün tekrar kullanabilirsiniz. Bel kırışıklıkları, yaşlılık belirtileri için ne yapmalıyım diye soran o tatlı, güzel, iyi kalpli takipçilerime gelsin bu kısım özellikle. Bu maske eller için inanılmaz iyi geliyor. Kalan maskeyi bence bekletmektense ellerinize sürün arkadaşlar. Çok güzel gelecek ellerinize. O yaşlılık belirtilerini azaltacak ve ellerinize ihtiyacı olan o nemi, o vitamin, mineralleri verecek çok güzel bir şekilde. Ve birazcık iş yapmayın. Yarım saat kendinize ayırın. Şöyle güzel güzel sürün, bekleyin arkadaşlar. Bu şekilde uyguladığınızda ellerinize ve yüzünüze maskemiz tam ölçülerde geliyor. Maskeniz yüzünüzdeyken gerilmeye başladı. 1 saat güzelce dinleniyorsunuz arkadaşlar. Dinlenmeye devam.
Dinlenmeye devam. Dinlenin böyle arkadaşlar bir güzel. Artık yeterince dinlendiyseniz, gülemiyorsanız, konuşamıyorsanız maske tamamen kurudu. Artık bunu çıkartabilirsiniz demektir. Yaklaşık 1-1,5 saat kadar benim yüzümde kaldı. Ağzını açtığım anda ağrı hissediyorum resmen. Bu maskenin çok işe yaradığını gösteriyor. Bakın tam açamıyorum bile cildimi. O kadar gerdi ki. Çok güzel oldu. Şimdi yıkayacağız. Göz kenarlarına bakın. Çıtırtıları duyuyor musunuz? Şimdi yüzümüzü yıkıyoruz. Böyle su yüzünüzden akacak, o kadar güzel oldu ki bu maske. Çok güzel cildinizi geriyor. Yaptığınızda diyeceksiniz ki evet, mis gibi oldu. Çok işe yarıyormuş gerçekten bu doğal maskeler. Dedirten bir maske. Bakın su yüzünüzden akıyor, tutunamıyor. O kadar pürüzsüz oldu. Şimdi bunu nemlendirmek için ne yapabiliriz? Beğendiğiniz herhangi bir nemlendiriciyi kullanabilirsiniz. Aloe vera jeli kullanabilirsiniz veya benim şimdi yapacağım gibi E vitamini kullanabilirsiniz. Bir tane E vitamini kapsülünü alıyorum. Bir iğne yardımıyla da delebilirsiniz. Elimde bu şekilde ısıtıyorum bunu. Sonra göz altıma da dudak kenarı, boyun, tüm yüzüme masaj yaparak sürüyorum. Mis gibi oldu. Maske üstüne E vitamini o kadar işe yarıyor ki ben de bunu kullanmanızı tavsiye ediyorum. İsterseniz nemlendirici de sürebilirsiniz ama en etkili sonuç maskenin üzerine E vitamini kullanmak arkadaşlar. Çok etkili, çok güzel bir maske. Umarım siz de kullanır, güzel sonuç alır ve memnun kalırsınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Çok güzel olmadı mı?